Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle elektrokonvulsif tedavi üzerine konuşacağız. Yani elektroşok, şok tedavisi üzerine. Elektroşokla ilgili çok fazla soru alıyorum. O yüzden detaylı bir şekilde anlatma ihtiyacı hissettim. Elektroşok tedavisi Amerika'da 1938'de uygulanmaya başlanmış. Günümüze kadar 1938'den beri uygulana gelmiş bir sistemdir. Fakat şu an genelde filmlerde, dizilerde, birçok televizyon programlarında ya da birçok böyle bu tarz sanal oluşumlarda sedye üzerine konulan insanlar işkence üzerinde sanki bu sistem kullanılıyormuş gibi bir algı yaratılmış vaziyette tabii EKT ile ilgili. Fakat böyle bir durum söz konusu değil. Filmler hiçbir şekilde bu anlamda gerçeğin yansıtmamakta. Çünkü EKT tedavisi dediğimiz şey bir işkence değil. Önce onu bir detaylandıralım istiyorum. Elektrokonvulsif tedavi yani EKT tedavisi bizim belirli durumlarda kullandığımız bir tedavi. Hangi durumlar? Psikolojik rahatsızlıklarda, sinir hastalıklarında, kişide intihar düşünceleri varsa yoğun bir şekilde, kişi ilaç kullanımını reddediyorsa, psikiyatrise gidiyorsa fakat tedavi olmak istemiyorsa, hiçbir şekilde ilaç kullanmıyorsa, terapi görmek istemiyorsa, sık sık ev içerisinde yaşanılan bir takım huzursuzluklar, sık sık suç işlemek, sık sık psikotik bir takım durumlar, yani hiç olmayacak abartı durumlardan bahsediyorum. İşte çıplak gezmek gibi, suç işlemeye yatkınlık gibi, her problemden olay çıkarmak, her konuda en fazla zarar verici taraf olmak gibi, uyku uyanıklık bozuklukları, işte gece terörleri, geceleri gezmek, geceleri eve geç girmek gibi, bunun gibi çok uç boyutlarda ve aile hayatını gerçekten sosyal hayatı da ciddi anlamda etkileyecek durumlarda halüsinasyon görmek gibi ve psikoz yaşanılan bir takım durumlarda, tedavi reddi durumlarında eğer klinikte yatıyorsa tedavi olmaktan da, yani klinikte yatırılmıştır kliniğe ama hiçbir şekilde tedavide görmek, tedavide olmak istemiyordur. Bu tarz durumlarda biz aslında yolu kısaltmak için kullanıyoruz EKT tedavisini. EKT tedavisi anesteziyle uygulanıyor arkadaşlar. Bir anestezist ve bir psikiyatrist acil müdahale odasında yapılan bir tedavidir. Toplamda 5 dakika sürmektedir EKT. Alnın iki tarafına yapıştırılan yapışkanlı elektrotlarla anestezi verilerek insan vücuduna, yani uyuşturularak 5 dakika içerisinde bir elektrik akımının beyine gönderilmesidir. Bu esnada herhangi bir acı, herhangi bir ağrı kişi hissetmez. Zaten anestezili olduğu için de herhangi bir acısı, ağrısı, hissiyatı olmayacaktır. Çünkü aileler bu konuda çok fazla ürküyor olabilirler, korkuyor olabilirler. Çünkü biz EKT'nin tam olarak ne demek olduğunu bilmiyoruz, ne hissedecek, ya uyandığında hiçbirimizi hatırlamazsa gibi bir takım sorularla karşılaşıyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değildir. Kişi uyandıktan sonra, yani ilk yarım saat, ilk 30 dakika içerisinde bir sersemlik yaşamaktadır. Etrafında ne olup ne bittiğini anlayamama, tıpkı ameliyattan uyanan bir kişi gibi, yani anestezinin etkisi geçmeye başladığındaki o sersemlik hali aslında. Her şeyi unutur, hiçbir şey hatırlamaz gibi bir şey asla söz konusu değil. Unuttuğu şeyler zaten kısa süre içerisinde, yaklaşık 3 ay içerisinde ya da 6 ay içerisinde yeniden toparlanmaya başlayacaktır. En çok unutkanlıkla karşılaştığımız şeyler telefon numaraları gibi. Yani bu tarz şeyleri unutur kişi. Onun haricinde kişi hiç kimseyi tanımaz, kalkar hiç kimseyi bilmez, kendini bilmez. Böyle bir şey hiçbir şekilde söz konusu değil. Elektrokonvulsif tedavi bizde yolu şu şekilde kısaltıyor. İlaç tedavisiyle alacağımız etkiyi biz elektrokonvulsif tedaviyle birkaç hafta içerisinde toparlayabiliyoruz. Yani bir hafta içerisinde biz 3 defa elektrokonvulsif tedavi veriyoruz hastaya. Bu ayaktan da olabilir, psikiyatri kliniğinde yatarken de olabilir. Ayaktan olduğunda da zaten kliniğe geldiğinde yeniden anestezi veriliyor kişiye. Dediğim gibi 5 dakikalık bir işlem. Anestezi verildikten sonra sadece dilini ısırmaması, dudaklarını ısırmaması için ağız içerisinde bir bez parçası ya da ağız içerisinde bir silikon yerleştirilerek yapılan bir tedavidir. Çünkü elektrik akımı verildikten sonra vücutta bir takım kasılmalar meydana geliyor. Bu kasılmalar esnasında da kişi dilini ısırmasın diye bu tekniği kullanıyoruz. Fakat filmlerde farklı yansıtıldığı için onun üzerinden geçmek istiyorum. Sanki
kişinin kemikleri kırılıyormuş gibi, işte akım verildikten sonra kişi çok titriyormuş gibi, yataktan zıplıyormuş gibi, bu tarz filmler yalan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmuyor elektrokonvulsif tedavi içerisinde. Böyle yansıtıldığı için insanlar da EKT'den kaçıyorlar haliyle. Ya da EKT tedavisi verildiğinde hiçbir şekilde bu tedaviyi görmek istemiyor danışanlarımız. Fakat dediğim gibi eğer kişide ağır psikotik durumlar varsa, tedavi olmak istemiyorsa ya da tedaviye yanıt vermiyorsa, ilaç tedavisini istemiyorsa ve ilaç tedavisiyle biz onunla çok az bir yol kat edebilmişsek eğer EKT'yi mutlaka öneriyoruz. EKT olduktan sonra zaten kişinin zihni yaklaşık bir yıl içerisinde hiç EKT görmemiş gibi bir toparlanma içerisine giriyor. Unutkanlık ya da herhangi bir şey söz konusu değil. Evet, yapıldıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde sersemlik ve uyku hali var. Anestezinin etkisiyle birlikte. Bunun dışında herhangi bir komplikasyon söz konusu değil. Yani dişçi koltuğundaki ölümlerden çok daha az ölümle sonuçlanabilen bir tedavi sistemidir EKT. Anestezi altında neden yapıyorsunuz? Anesteziye ne gerek var gibi bir takım sorular sorulmuş. Anestezi altında yapmamızın sebebi kişiyi aslında orada rahatlatmak. Anestezisiz EKT tedavisi yapılmaz arkadaşlar. Yapılan çok geçmişlerde yapılan bu tarz işlemler artık tabii ki bilim çağında yaşıyoruz. Mutlaka bir takım şeyler anestezi altında yapılacak. Neden anestezi varken böyle bir şey tercih edilsin? Bunlar çok eskide tercih edilen ve bu bir işkence türüdür gerçekten de anestezisiz olması. Doğru da değildir hiçbir şekilde. Elektrokonvulsif tedavide kronik depresyonları da aynı şekilde çok ciddiyetle tedavi edebiliriz. Çünkü aslında bu bir format gibi düşünün bunu. Bir sistemi sıfırlamak gibi düşünün. Hastalıklı olan o bölgenin sanki uyuşturulup sonra yeniden canlanması gibi. Yani çalışmayan bir kasın daha sonrasında çok düzgün ve işlevli bir şekilde çalışması gibi düşünebilirsiniz EKT tedavisini. O yüzden kronik depresyonlarda da biz EKT tedavisini kullanıyoruz. Dikkat kaybında, iştah kaybında, çok ciddi dediğim gibi somatik belirtilerde de EKT tedavisini kullanıyoruz ve çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Korkulacak bir tedavi sistemi değildir. Tekrarlanması gereken en çok ne kadar süreyle yapıyorsunuz derseniz 6 seans ile 12 seans arasında değişir EKT. Tabii kişiden kişiye, hastalığın durumuna göre, hastalığın seyrine göre, nüksüne göre de değişecektir. Tabii ki EKT tedavisine başlanmadan önce mutlaka bir nöroloji uzmanı görüyor, psikiyatri uzmanı değerlendiriyor, bir uzman klinik psikolog değerlendiriyor, dahiliye uzmanı değerlendiriyor, bir MR çekimi mutlaka yapılıyor, bir beyin MR'ı çekimi istiyoruz, bir kalp grafisi istiyoruz mutlaka. Bunlar tamamen rutin işlemler. Bunlar EKT ile ilgili sizi ürkütecek olan herhangi bir durum değil. Bugün hangi işlemi yaptıracak olsanız mutlaka öncesinde anestezi almadan önce bir test yapıyoruz ya da teste tabi tutuyoruz tıbbi olarak. Bunlar hiçbir şekilde korkulacak bir durum için geçerli olan bir şey değildir. EKT tedavisine sıcak bakmayanlar için sadece yolun ne kadar kısaldığını anlatmak istiyoruz burada. Çünkü ilaç tedavisi çok uzun salınımlı, çok uzun süreli kullanılması gereken, yapılması gereken, fakat o etkiyi eğer hemen alamıyorsak ve kişi eğer klinikte yatıyorsa, hatta klinikte yatmıyor ama gerçekten kişinin bir an önce topluma kazandırılmasını ve toparlanmasını istiyorsak elektrokonvulsif tedavi değerlendirilebilir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.